ABD-İran Savaşı'nın başladığı günden bu yana tam bir ay geçti. İlk günler adeta suya atılan taşın yarattığı etki gibi dalgalı ve bulanıktı. Sonuçları analiz etmek, gelecek senaryolar hakkında çıkarım yapmak zordu. Ancak bugün itibariyle su durgunlaşmaya başladı. Artık savaşın getirdiği etkiler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Bugün gerçek kazananlara, asıl kaybedenlere ve olası senaryolara yakından bakacağız. Hazırsanız videoya geçiyorum. İyi seyirler dostlar. Daha önce de konuştuğumuz gibi zirvenin tepesinden santim santim aşağıya doğru kayan bir dev var. Amerika Birleşik Devletleri gücünün doruğundan gün geçtikçe uzaklaşıyor. Nasıl ki Osmanlı gibi bir süper gücün tarih sahnesinden çekilmesi zaman aldıysa, bu süreçte Amerika'nın gerilemesi de zaman alacak. Ancak bunun etkileri bugünden kendini göstermeye başladı. Bunu ilk fark eden ve kabullenen devletlerden birisi İsrail oldu. 1970'lerden sonra inanılmaz bir ivme kazanarak küresel güçlerin iplerini eline alan İsrail, bu güçleri kendi çıkarları uğruna sonuna kadar kullanmaktan geri durmuyor. İsrail nezdinde ABD'nin geleceği pek parlak değil. Bu nedenle ellerinde hala güç varken bu gücü son raddeye kadar kullanmak istiyorlar. İşte bu savaşın temel nedenlerinden birisi bu. Bir diğeri ise İsrail'in kendi iç dinamikleri. Keza 28 Şubat öncesi İsrail hükümeti için değişim çanları çalmaya başlamıştı. Halk artık Netanyahu'dan memnun değildi. Tekrardan otoriteyi sağlamak gerekiyordu. Ayrıca jeopolitik çıkarlar için atılacak adımlar daha fazla bekletilemezdi. Velhasıl tüm bunların getirdiği acelecilik, savaş kararının ateşleyicisi oldu. Savaşın başlayacağı artık kesindi. Ancak bu savaşın hangi zaman diliminde, tam olarak hangi tarihte başlayacağı net değildi. Özellikle bugünden baktığımızda görüyoruz ki bu savaş için yeterli istihbarat toplanamamıştı. Burada bana karşı çıkarak ama nasıl olur tüm rejimin en üst düzey yetkilileri teker teker öldürülmedi mi diye sorabilirsiniz. Ancak size vereceğim cevap şu olur dostlar. Burada benim bahsettiğim istihbarat eksikliği bir kişiden veya bir gruptan çok daha fazlası. Öyle ki Amerika ve İsrail bu eksikliğe rağmen savaşı göze aldılar. İran içindeki Mossad ve CIA faaliyetleri sayesinde kişiler üzerinden gerekli istihbarat Washington'a sağlandı. Böylelikle Amerika ittifakı çok büyük bir yanılgıya düşerek saldırı tarihini erken aldı. Rejim önderlerinin yok edilmesi yeterli olacaktı. En azından öyle düşünülüyordu. Baskıdan ve zulümden bıkmış İran halkı da isyan ederse devlet rejimi bütünüyle değişecek, böylece Pehlevi soyundan yeni bir kukla rejim inşa edilecekti. Lakin Amerika'nın kaçırdığı nokta şurasıydı. İran, Rusya ya da Türkiye gibi köklü bir maziye ve kültüre sahip uluslar, bağımsızlıklarını bir itibar ve onur meselesi olarak görürler. Bu nedenle beklenilen yaşanmadı. Ayrıca halkın son isyan denemesinden sonra bir isyan daha başlatacak gücünün kalmadığını da söylemek gerekir. Neticede istihbarat alınmış, pek çok mühimmat deposu ve ön plandaki isim ortadan kaldırılmıştı. Ancak bu çok kısa bir zaman sonra İran'ın misilleme taktiğinin yanında bir hiç kalacaktı. Alınan istihbarat pek çok bilgiyi ele veriyor ancak en önemli noktalara atlıyordu. Bugün itibariyle ortaya çıkan verilere göre İran'ın yer altındaki füze kapasitesi tam bir soru işareti. ABD Merkez Komutanlığı yani CENTCOM dahi vurulan hedeflerin ardından füze ve İHA kapasitesinin yüzde kaç yok edildiğini açıklayamıyor. Yer altındaki cephane ve teknoloji bilinmezlikten fazlası değil. Üstelik tüm bunların yanında ABD 850'den fazla Tomahawk füzesini çoktan kullanmış durumda. Füze stoklarının erimeye başlaması Amerikan medyasında da büyük yankı uyandırıyor. Ayrıca bugün ABD'nin elinde yaklaşık 3000 adet Tomahawk füzesi kaldığı düşünülüyor. Tam veri açıklanamıyor. Bu sebeple yaşanan gelişmeler Asya'da çıkacak bir krize karşı ABD'yi savunmasız bırakıyor. Çin'in Tayvan için olası hamlesi yeni bir açmaz doğurabilir. Amerikan deniz gücünün körfeze yığılması, Tomahawk üretim kapasitesi ve Asya'daki müttefiklerle aranın açılması gelecek adına ABD için endişe verici görünüyor. Nihayetinde Tomahawk füzelerinin üretim süreci de epey sancılı. Bir füzenin üretimden teslime kadar olan süreci yaklaşık 24 aylık bir zaman dilimini kapsıyor. Ayrıca tüm üretim şartları son raddeye kadar zorlandığında ise yılda 600 adetten fazlaya çıkılamıyor. Şu an ise ayda ortalama 7 ila 9 arası füze üretim gücü var. Bu füzelerin tanesinin maliyeti ise 3,5 milyon dolar. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, ABD'nin operasyon hedeflerini karşılayacak düzeyde mühimmat stoğunun bulunduğunu, üretim kapasitesinin arttırılması için savunma sanayi ile çalışmalar yürütüldüğünü ifade ediyor. İşte dostlar bahsettiğim istihbarat zafiyeti tam olarak buydu. Amerika ve İsrail'in bir A planı vardı. Ancak ne B ne de C planına sahiplerdi. A planı işe yaramadı. Öyle ki İran'ın misilleme saldırılarıyla beraber içinde bulundukları bataklık derinleşmeye başladı. Savaşın maliyeti ise şimdiden 27 milyar doları aşmış durumda. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber asıl maliyet bunun çok daha üstüne çıktı. Nitekim bu süreçte ABD iç piyasasındaki dengeler de yerinden oynadı.
Takribi 700 milyon varillik petrol rezervleri 456 milyon varile kadar inerken bir yandan ise 10 yıllık tahvil faizleri %4.40'ı geçti. Ekonomik dalgalanma vatandaşın gündelik yaşamına da yansıdı. Halkın bu savaşa karşı bir istek duymadığını da kesinlikle söyleyebiliriz. Amerika'da Trump karşıtı gösteriler de artmaya başladı. Ekonomi bir yana, başkanın yaptığı açıklamalarda toplum nezdinde itibar görmüyor. Kimse İran'ın bir tehdit yarattığına inanmıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki rezillik şöyle dursun, ülkeye bayrağı sarılı tabutların gelmesi de başkanın itibarını sarsmaya devam ediyor. Böyle giderse gelecek günlerde protestolar gözle görülür şekilde artacaktır. Bu arada videolarım hoşunuza gidiyorsa bir beğeniyi çok görmeyin dostlar. Ayrıca günlük gelişmeleri harita üzerinden anlatarak paylaştığım Shorts kanalımı, TikTok ve Instagram hesabımı da açıklamalara bırakıyorum. Dileyenler takibi alabilir. Şimdi devam edelim. Terazinin bir diğer ucunda ise Asya'da değişen dengeler ve enerji krizi var. Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Güney Asya ülkeleri üzerinde muazzam bir enerji krizi yarattı. Örneğin Hindistan'ın LNG ithalatının %80'inden fazlası ve petrol ithalatının %60'ı Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyordu. Bu akışın kesilmesiyle beraber Hindistan'daki enerji krizi gün geçtikçe büyümeye başladı. Ayrıca petrole karşı oluşan güvensizlik, Körfez üzerinden petrol almayan ülkelerin dahi dolaylı yoldan etkilenmesine sebep oldu. Hürmüz'ün kapanması sadece petrol değil, LNG ve navlun fiyatlarını da derinden etkiledi. İşte böyle bir ortamda Rusya'nın eli çok güçlendi. Müttefikleri başta olmak üzere küresel baskılara dayanamayan ABD, özel bir muafiyet ile Rusya'dan enerji alımına yeşil ışık yaktı. Böylece Rusya milyarlarca dolar gelir elde etti. Öyle ki tepe noktada Rusya'nın tüm enerji ithalatından elde ettiği gelir günlük 700 milyon doları geçti. Suudi Arabistan ise Körfez engelini Doğu Batı petrol boru hattını kullanarak aştı. İran-Irak savaşı esnasında inşa edilen hat o gün Hürmüz Boğazı'nı aşmak için kullanılmıştı. Bugün ise yeniden aynı amaca hizmet ediyor. Petrol önce Yanbu Limanı'na aktarılıyor. Buradan ise dünyaya açılıyor. İşte savaşın kilit noktalarından birisini de burası oluşturuyor. Ortada çok kutuplu bir denklem var. İran, Körfez ülkelerini daha da baskılamak amacıyla buradaki usulleri kullanarak Babül Mendeb Boğazı'nı kapatabilir. Ancak boğazın kapatılması İran'ın sadık müttefiklerinden Çin'in çıkarlarıyla çatışabilir. Öyle ki Çin, Yanbu Limanı'ndan dağıtılan petrolün en büyük alıcısı. Aynı zamanda Çin'in küresel deniz ticaretinin %60'ı bu rotayı kullanıyor. Velhasıl Çin hem enerji temini hem de Avrupa'ya yaptığı navlun ihracatında zarara uğrayabilir. Bu nedenle Babül Mendeb'in kapanması bugüne değin Çin tarafından engellenmiş olabilir. Ancak ilerleyen süreçte işlerin değişebileceğini de söyleyebiliriz. Nitekim Husiler, Çin ve Rus gemilerini es geçer, bu rotayı kolektif batıdan arındırırsa İran ve Çin çok büyük kazanç sağlar. Bununla birlikte Çin'in Kuşak Yol projesinin kara ayağı da önem kazanır. Ancak en önemlisi ABD tüm odağını Körfez ve Kızıldeniz'e ayırmak zorunda kalır. Böylelikle Güney Çin Denizi ve Tayvan üzerinde boşluklar oluşur. Eğer Çin bu boşluğu kullanabilirse Tayvan'a bir abluka başlatabilir. Videonun ilk kısımlarında da bahsettiğimiz gibi gerek mühimmat gerekse askeri olarak bölgeden uzak kalan ABD bu tabloya seyirci kalabilir. Velhasıl dostlar, dünyada durumlar bu şekilde. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşandıkça konu hakkında konuşmaya devam ederiz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.